Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Duygularımızın ustası nasıl oluruz ve duygularımızla yüzleşmek konulu videomuza hoş geldiniz. Şimdi duygu çoğunlukla hayatın nefesi ya da ruhu olarak adlandırılır. Davranışlarımızı düzenler, hayatımızı renklendirir. Eğer bir insan duyguları üzerinde ustalaşırsa davranışları üzerinde de ustalaşabilir. Davranışları üzerinde ustalaşırsa aslında hayatını geleceğini yaratmak konusunda da ustalaşır. Bu yüzden duygular çok önemlidir. Biz bu duygu yönetimiyle ilgili bir hikaye üzerinden gideceğiz. İki farklı kişi olduğunu varsayalım. İlk kişimizin adı Ahmet olsun. Ahmet çocukken çok fazla kitap okuyor. Aynı zamanda mitolojik kahramanlara hayran. Yunan mitolojisi özellikle takip ediyor. Doğal olarak hayatı bir savaş olarak algılıyor. Tanrılar, fethedenler, fethedilenler, işte kahramanlar ve takipçiler şeklinde hayatı yorumluyor. Çocukken çok fazla şey yapması gerektiği için sürekli bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyor ve bir şeyden diğerine sürekli hızlı bir geçiş yapıyor. Bir şey başardığında yeni bir şeyi tekrar yapması gerektiğine inanıyor. Çocukken aldığı bilinçaltı kodlarını artık siz bu hikayeden çıkarın. Ahmet bir gün bir adamla, dilenciyle karşılaşıyor. Dilenci kendisinden para istiyor. Doğal olarak Ahmet ona baktığında şöyle bir şey görüyor. Fethedilmiş bir adam. Kendi hayatıyla ilgili sorumluluk almayan, aynı zamanda Ahmet bu adama çok şaşırıyor. "Bir insan nasıl bu kadar zavallı olabilir?" diyor. "Ben asla böyle bir duruma düşmezdim." diyor. Başkasından para istemek yerine aslında hareket etmesi gerektiğini, bir şeyler yapması gerektiğini, hayatını yoluna koyması gerektiğine inanıyor. O adama biraz aslında üstenci bir tavırla yaklaşıyor, ve adama para vermiyor. Çünkü şöyle düşünüyor, kendi hayatı için ya da başkalarının hayatı için çalışan insanlardan hiç çalışmayan tembel insanların almasının adaletsiz olduğunu, hayatın böyle işlemediğini, ya kendiyle ilgili sorumluluk alması gerektiğini ya da açlıktan ölmesi gerektiğini düşünüyor. Ve Ahmet diyor ki böyle bir durumda ben ona yardım edersem onun hayata karşı bu zayıf tavrını, aynı zamanda zavallılığını onaylamış ve desteklemiş olurum. Şimdi ikinci kişimizin adının Mehmet olduğunu varsayalım. Mehmet ruhani liderlere hayranlık duyuyor. O da çok kitap okuyor. İnsanların şanslılar ve şanssızlar olarak ikiye ayrıldığını, varlıklı insanların, yani hayata doğarken şanslı olarak dünyaya gelen, aileden varlıklı olan insanların diğer insanlara yardım etmesi gerektiğini düşünüyor. Hayattaki en büyük erdemin hayırseverlik ve merhamet olduğuna inanıyor. Doğal olarak da böyle duygular geliştiriyor. Ve aynı adamla karşılaştığında ne kadar yardıma muhtaç bir insan ve bu insana yardım etmediğimiz ya da bu insan şu anda bu durumdaysa bu toplumun suçu ve benim suçum gibi algılıyor. Adama cebinden çıkartıp para veriyor. Onun genel hayatıyla ilgili de yardım edebilecek başka aktiviteler yapması gerektiğine inanıyor. Şimdi iki senaryoda da aynı kişi var. Yardım isteyen bir dilenci var ve ikisi de aslında dilenciye hayatında neler olduğunu sormuyor. Kendi çocukluktan getirdikleri bilgilerle, öğrendikleri şeylerle ve hayata bakış açılarıyla adamın durumunu yorumluyorlar ve biri adama yardım etmeyi seçiyor, diğeri yardım etmemeyi seçiyor. Ahmet, yani ilk kişimiz, bu adamla karşılaştığında hissettiği duygu öfke. Çünkü bu adamın zavallı olmayı seçtiğini, hayatın içinde güçsüzlüğün öfke getirdiğini ve yenilen bir kişi olduğunu düşünüyor. İkinci kişimizin duygusuysa merhamet ve suçluluk. Çünkü toplumun onu bu hale, adamı bu hale getirdiği için suçlu olduğunu düşünüyor ve kendisi toplumun bir parçası olduğu için suçluluk duyuyor. Aynı zamanda adamın haline üzüldüğü ve acıdığı için ona karşı bir merhamet ve şefkat duygusu geliştiriyor. Burada kesinlikle Ahmet kötüdür, Mehmet iyidir demiyorum. İkisi de farklı insanlar, farklı bakış açıları, çocukken öğrendiği kazanımlar, okuduğu kitaplar, çevresinin etkisiyle hayatı yorumlama şekilleri farklı. Burada şunu görmenizi istiyorum. Biz eğer duygularımızı yönetebilmek istiyorsak, yani duygularımız üzerinde ustalaşmak istiyorsak, farklı bir yol daha olduğunu, farklı bir durum olabileceği gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani kendi bakış açımızı hayattaki tek gerçek doğru ve tek gerçek bakış açısı sanmamamız gerekiyor. Bu iki kişinin duygularını yönetebilmesi için bilmeleri gerekiyordu. Neyi bilmeleri gerekiyor? Farklı ihtimallerin olabileceğini, farklı bakış açılarının olabileceğini. Ahmet ve Mehmet birlikte karşılaşsalardı ve birbirlerini dinliyor olsalardı başka bir dünya olduğunu göreceklerdi. Bu adamı dinliyor olsalardı çok farklı bir dünya olacağını göreceklerdi. Şu an adamın hikâyesini ne siz ne ben, ne Ahmet ne Mehmet bilmiyoruz aslında. Belki oradan çok daha farklı bir hikâye çıkacak. Doğal olarak eğer duygularımızı yönetmek istiyorsak öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor. Hayat sadece bizim bakış açımızdan ibaret değil. Sen sevgilinle konuştuğunda ya da bir iş ortamında, birinin sana kaşının kalkmasını ya da "Lütfen bunu yapar mısın?" demesini kendine haksızlık olarak görebilirsin ve bu bakış açısıyla o durumu yorumlayabilirsin ya da arkadaşın seni aramadığında onun
ilgisiz olduğunu ya da, kötü niyetli olduğunu düşünebilirsin. Ama bu olanı olduğu gibi görmeni engelleyen şeydir bakış açımız ve inançlarımız. Biz bu yüzden bilinçaltı kodlarımızı değiştirmek üzerine aslında çok fazla son zamanlarda şeyler duyuyorsunuz. Hayatı şu anda gördüğün şekil ya da insanların sana davranışlarını yorumlama şeklin tamamen senin geçmiş deneyimlerinden getirdiğin tecrübelerle alakalı, öğrendiğin şeylerle ve bilinçaltı kodlarınla alakalı. Bunun gerçeklikle alakası yok. Biz eğer duygularımızla ustalaşmak istiyorsak öncelikle sadece olanı olduğu gibi görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Birinin seni aramaması, birinin sadece seni aramadığı anlamına gelir. Olan budur. Aramamasının altındaki nedenler, sana karşı duyguları, ikiniz arasındaki ilişkinin biçimi tamamen senin zihninde olayları kendi geçmişlerindeki bakış açısıyla yorumlamandan kaynaklanır. Sen aramadığında istenmediğini, sevilmediğini, değer görmediğini düşünebilirsin. Ben aranmadığımda sadece aranmadığımı düşünürüm. Başka biri aranmadığında karşısındaki insanın meşgul olduğunu düşünebilir. Bu dediğim gibi bakış açılarımıza göre, bakış açılarımızda geçmişten getirdiğimiz inançlara göre değişir. Şimdi şu an ekranda gördüğünüz resme dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu resimde tam olarak ne görüyorsunuz? Muhtemelen dairenin 3'ünü aynı zamanda bir kare görüyorsunuz. Ama aslında olan şey şu, burada bir kare yok. Bu sadece 3 dairelerin nasıl yerleştirildiği ile alakalı bir göz yanılsaması. Ama siz bu resme her zaman baktığınızda o kareyi görmeye devam edeceksiniz. Çünkü kare kavramının anlamını biliyorsunuz, bilgiye aşinasınız. Doğal olarak zihniniz sizin bildiğiniz bilgiyi baktığınız şeyde görmeye çalışacak. Resmi değiştirelim. Bu resimde şu an ne görüyorsunuz? Yine muhtemelen 3 dairelerden oluşan bir kare görüyorsunuz. Ama aslında bu resimde bir fit dikdörtgeni var ve eğer matematik okumadıysanız fit dikdörtgenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Doğal olarak bu resimde onu görmüyorsunuz. Fit dikdörtgeni şu, 3 dairelerin çıkartıldığı bir dikdörtgen. Şu an tekrar bakın resme dikkatli bir şekilde. Orada bir dikdörtgen var ve bu dikdörtgenin içinden 4 tane 3 daire çıkartılmış durumda. Bu iki resmi göstermemin ve orada ne gördüğünüzü test etmenizi istememin nedeni şu. Eğer bir şeyi bilmiyorsak bilmediğimiz şeyi baktığımız yerde göremeyiz. Önce bir anlama, kavrayışa sahip olmamız gerekiyor. Bu aslında negatif boşluktaki bir anlam arayışı gibi düşünün. Yani mevcutta bir şey biliyorsunuz. Atıyorum aranmadığınızı biliyorsunuz. Aranmadığınızın arkasındaki nedenleri bilmediğiniz için zihniniz bunu daha önceki bilgilerle doldurmaya çalışıyor. Şu anda işte fit dikdörtgenini bilmiyorsunuz. Bir şeyi görüyorsunuz. Aslında orada da kare de yok. Ama siz mevcutta geçmiş bilginizde olan şeyi görmeye devam ediyorsunuz. İşte duygusal boşluk hayatın negatif boşluk katmanında farklı anlam katmanları olduğunu anlamakla ilgilidir. Yani kendi gerçekliğinizi salt doğru gerçeklik olarak kabul etmemekle alakalıdır. Şu anda nasıl ki sadece beni dinleyerek fit dikdörtgeni hakkında artık bir fikriniz oldu ve yeni bir bakış açısına sahip oldunuz. Hayatta farklı konularla ilgili farklı bakış açılarına sahip olabilmek için dinlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Doğal olarak da sadece kendinizle ya da kendinize yakın bakış açısında olan insanları değil, farklı olanları da dinlemeniz gerekiyor. Bu örneği şöyle vereceğim. Çok dindar bir insansanız dinsiz insanların neden dinsiz olmayı seçtiğini dinlemeniz gerektiği gibi. Ya da tam tersi ateistsiniz ama dindarların dindar olmakla ilgili gerekçelerini dinlemeniz gerekiyor ki gerçekten konuyu doğru bir şekilde yorumlayabilin. Sadece kendi bilgilerinizle ve geçmiş tecrübelerinize yanlış çıkarımlar yapmayın. Duygularda ustalaşmak aslında tam olarak bu demek. Hayatın farklı katmanları olduğunu bilmek gerekiyor. Bilmek için dinlemeniz gerekiyor, deneyimlemeniz gerekiyor. Burada, çok ünlü bir sözü söyleyeceğim. Belki girmeye korktuğun mağara aslında ihtiyacın olan şeylerin bulunduğu yerdir. Yani hayatı deneyimlemek, farklı bakış açılarına, farklı deneyimlerine açık olmak gerekiyor. Duygularda ustalaşmak videomuz bu kadar. Konuyla ilgili yorumlarınızı, hayatınızda yaşadığınız böyle egzantrik tecrübeleriniz varsa daha önce ben bu konuda çok ön yargılıydım ama farklı bir deneyim yaşadığımda ya da farklı bir şey dinlediğimde durumu çok farklı yorumladım dediğiniz, özellikle bu kanaldaysanız spiritüel konulara ilgi duyuyorsunuzdur. Geçmişten getirdiğiniz bilinçaltı kayıtlarınızın aslında hayatınızı ya da ilişkilerinizi nasıl yanlış yorumlamanıza neden olduğunu diğer insanların da öğrenebilmesi için benimle paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.